Gracias, señor. Chichi. Okay. Gracias. ¿Rojo? Ay, gracias, amigo. Chiche Castanango. Sí, chiche castanango. ¿Cuánto cuesta? Ah, gracias. 10. 10. 10. Ok, gracias. Chichi, sí. Hola, buenas. Buenas. Yine bir karmaşanın içerisindeyiz. Oh oh oh, kalabalığa bak. Selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Kiche halkını tanıtmak istiyorum. Bunun yanında Guatemala'nın ve Orta Amerika'nın en büyük pazarına geldim. Burası Chichilcastenango pazarı. Orta Amerika'nın en meşhur, en büyük ve en renkli pazarı olarak geçiyor. Hem pazarı gezeceğiz hem de Kiche halkını sizlere tanıtmak istiyorum. Bir süredir Guatemala'daki Maya kökenli halkları sizlere tanıtıyorum. Bunlara bir yenisini ekledik, Kiche'ler. Kiche halkı Guatemala'nın en kalabalık yerli halkı dostlar. 1.3 milyon yaklaşık olarak nüfusu varmış. Kendi dilleri var, Kichece konuşuyorlar, kendi inanışları var. Ama birçoğu Hristiyanlık, Katolik mezhebini benimsemiş diyebilirim. Ama kendi inançlarını, adetlerini, geleneklerini sürdüren insanlar da var. Kadınların kıyafetlerini görüyorsunuz değil mi? Rengarenk. Kendi geleneklerine özgü kıyafetleri giymeyi devam ettiriyorlar diğer halklar gibi. Pazarda bayağı kalabalık. Değişik değişik maskeler var ya. Hola amigo. ¿Esta tradicional Kiche? ¿Por qué esta máscara? Por la cultura. Para cultura. Ajá, es parte de la religión maya. Para religión maya. Baksanıza şöyle ağacı oymuşlar, boyamışlar. Farklı farklı maskeler yapmışlar. Arkadaşın söylediğine göre Maya inancını yansıtıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Oo, bir sürü var farklı farklı ha. Hola, buenas tardes. Ciao, gracias. Amcam çok şık. Bu arada Chichilcastenango pazarı... dur, kıyafetleri göstermek istiyorum bakın. Kiche kadınlarının giydiği yerel kıyafetler. Böyle gömlek tarzı bir şey giyiyorlar ama bayağı kalın bu, işlemeli. Bunların hepsi el işlemesi bu arada, makine değil. Baksanıza böyle rengarenk işlemeli, üzerinde belki de kültürlerini yansıtan desenler var. Daha sonrasında böyle bir kuşak sarıyorlar beline ve şöyle yine rengarenk bir etek giyiyorlar. Aha da geleneksel kıyafetler bunlar. Bak burada satıyorlar. Şöyle farklı kıyafetleri de göstereyim. Rengarenk var ya, bayılıyorum ya kadınların kıyafetlerine. Bu kuşak da bu arada 1 metre kadar var ha. 2 kere sarıyorlar bellerine. Bir yerde sormuştum fiyatını, unuttum ya. Çok da ucuz değil yani o kıyafetler ve kuşak. Bir şey diyordum. Chichilcastenango pazarı. Sadece perşembe ve pazar günleri kuruluyormuş. O yüzden gelirseniz eğer Guatemala'ya, Chichilcastenango'yu ziyaret etmek isterseniz, ki Solola bölgesinde kalıyor, Atitlan Gölü'nü ziyaret ederseniz buraya rahatlıkla gelebilirsiniz. Perşembe ve pazar günü gelmeyi unutmayın. Aha da kiliseyi bulduk. Kiliseye mutlaka git, etrafında geleneksel adetlerini, ritüellerini gerçekleştiriyor demişlerdi birkaç arkadaşım buraya gelmeden önce. Ben de kiliseyi arıyordum. 400 yıllıkmış bu kilise bu arada. Pardon. Herkes birbirini iktiriyor, ben de milleti çok da vurmadan etmeden geçmeye çalışıyorum. Bak burada bir şeyler yakıyorlar, dua ediyorlar. Pardon. Teyzeye vurdum yanlışlıkla. Dua ediyorlar, işte sağlık diliyorlar, para diliyorlar vesaire, artık ne istiyorsa. Maşimon inancını anlatmıştım. Maya yerlilerinin kendi inanışları. Nerede, hangi videoda anlatmıştım? Santiago Atitlan'ı gezerken anlatmıştım. O videoyu izleyebilirsiniz bu inancı tam olarak anlamak istiyorsanız. Bakın tütsü yakmışlar burada.
Dua ediyorlar. Amcamız burada dua ediyor. Bayağı adaklar sunuyorlar. Yemek, içecek, para, sigara, alkol falan böyle bir sürü bir şeyler sunuyorlar, tamam mı? Maşimon heykelinin önünde dua ediyorlar. Onu döküyorlar. Para sıkıştırıyorlar avucuna vesaire. Sonra bir şeyler yakıyorlar. Yaktıkça dualarının kabul olacağını düşünüyorlar. Turistler de gelmişler, fotoğraf çekiyorlar. Karşıda da bir tane kilise var. Pazar komple bütün kasabaya yayılıyormuş. O yüzden önemli bir pazar. Guatemala'nın ve Orta Amerika'nın en önemli pazarı bu arada. Şuradan girelim, kiliseyi de göstereyim sizlere. Bugün pazar olduğu için insanlar daha sık gelip dua ediyorlarmış. Onu da öğrendim. O yüzden pazar gelmek istedim. Normalde bu insanların Hristiyan olmaması gerekiyor ama işte İspanyollar buraya gelip fethettiği için asimil olmuşlar. Kültürleri değişmiş. Bayağı da büyük bir kilise. Okey. Gracias. Yasakmış kilisede fotoğraf, video çekmek. Neyse. Bu arada İspanyollar geldiğinde burada bazı halkların yaşadığı köyleri, kasabaları fethetmek istiyorlar. Bunlardan biri de Kakçikeller. Kakçikelleri fethedemiyorlar yaşadığı yerleri. Kiçeler yardım ediyor İspanyollara. O şekilde fethediyorlar. Böyle de bir hikaye var. San Francisco El Alto pazarını gezmiştik. Orası Guatemala'daki en büyük yerel pazar olarak geçiyor. Bak burada turistik ürünler de satılıyor ama orada satılmıyordu. Orası tamamen yerel bir pazardı. Farkı oydu. Buranın farkını da hediyelik eşyalardan anlıyoruz. Bir sürü heykel, turistlere yönelik işte kıyafetler, bilmem neler. Abi bayılmış orada ya. Oh. Hola. Bu pazarın farkı da bu. Turistlere yönelik biraz daha. Hani hem yerel pazar hem turistlere yönelik. Ha işte Maşimon dediğimde aslında böyle bir heykel. Hola. Esta Maşimon, no? Böyle bir heykel. İşte buna dua ediyorlar. Bunun hikayesini anlatmıştım. Esa es la cal. La cal. Que sirve para cocinar el maíz. Gracias señor. Allá. Por ahí. Yanlış anlamadıysam şu taşları satıyorlar ya. Me le gusta con agua. Con agua. Ah, está mixto. Ujú. Con agua. Un poquito de agua. Bunu suya ekliyorlar, içine mısır koyuyorlar, öyle pişiriyorlarmış. Çok ilginç geldi bana ya. Böyle parçalayıp böyle poşetlere koyup satıyorlar. Bayağı bildiğin taş satıyor ya. Mısırı bunda pişirince daha güzel oluyor dedi. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo? Un kilo, Un kilo. 7 quetzales. 7 quetzales. Okay. ¿Esta tradicional quiche? Oh, okay. Se llama chun. 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 Aquí en Chiche. Chic. Idioma. Chun. Ah, okay. Idioma quiche. Idioma Chiche. Chun. ¿Cómo es hola y quiche? Hola, ¿qué tal amigo? No, quiche. Idioma quiche. Ah, Otsavoch. Otsavech. Gracias, ¿cómo? Matios. Matios. Okay. Matios, gracias señor. Ay. İlginç gerçekten. Mısırı öyle pişirdiklerini bilmiyordum. Denemek lazım, acaba nasıl oluyor? Kiçe dilini de amcadan duyduk. Kakçikel diline benziyor birazcık. Maltiyoş
şu ana kadar duyduğum bütün yerel dillerde teşekkür ederim demek. Hiçbir farkı yok. Gracias señor. Oh, burada kasap var. Açıkta et satıyorlar. Burası da diğer kasapların olduğu kısım. Hola, buenas. Komple kasapların olduğu kısma girmişim. Burada sebze satıyorlar. Patatestir, maydanozdur ya da kişniştir, domatestir. Oh oh, bir sürü var. Biber. Ha, burası çıkmaz sokak. Aynen. Çok sinek yok ama. Bazı pazarlarda, kasapların olduğu bölümlerde fena sinekler oluyor. Baksanıza kaç çeşit mısır var. Rengarenk ha. Şunları da göstereyim. Bu ilginç ama siyah mısır. Kiçeler tarımla uğraşan bir halk dostlar. Ana gelir kaynakları tarım. Genelde mısır yetiştiriyorlar, sebze yetiştiriyorlar. Meyve yetiştiriciliği çok yok anladığım kadarıyla. Genelde mısır ve sebze ağırlıklı. Ataerkil sistem mevcut. Erkekler genelde tarım işleriyle uğraşıyor. Kadınlar tabii ki tarım işine yardım ediyor. Ama bunun yanında ev işleriyle de uğraşıyor kadınlar. Yani sistemi anlatmak için söylüyorum. Çocuklarını büyütüyorlar, ev işleriyle ilgileniyorlar. Ondan sonra işte eşlerine tarlada yardım ediyorlar. Bunun yanı sıra bu gördüğümüz işlemeler var ya, işte battaniyedir, yerel kıyafettir, işte el bezidir, havludur vesaire. Bu işlemeleri aslında kiçe kadınları yapıyor. Gördüğümüz işlemelerin birçoğu el yapımı. O yüzden fiyatları bir tık pahalı. Mesela şöyle geçeyim sizlere göstereyim. Bunların birçoğu el işlemesi. Kime sorsam makine yok diyor. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Onların söylediğini söylüyorum sizlere. Kiçelerde dokumacılık gelişmiş durumda. Yani hola buenas. Kadınlar dokumacılığı üstlenmiş durumda Kiçe halkında. Diğer aslında Maya yerlileri gibi, yani Guatemala'da yaşayan Maya halkları gibi. Kadınlar dokumacılıkta baya iyilermiş. Mesela Tuzukillerde de kadınlar dokumacılık yapıyordu ve gayet iyiydi. Ondan sonra Kakçikerlerde, Açilerde, keza Kiçelerde. O yüzden mesela pazarın bazı kısımlarında ablalar dolaşıyor. Ellerindeki şeyleri satıyorlar. Ördükleri, kıyafetleri, battaniyeleri, bilmem neleri, böyle işte bezleri, havluları, her şeyleri satıyorlar. Para kazanıyorlar. Bence şey de vardır. Makine işi de vardır. Artık hangileri doğru söylüyor? Satmak için mi hepsini el işi diyorlar bilmiyorum ama araştırdığım kadarıyla da el işinin fazla olduğu bir memleket Guatemala. Yani gönül rahatlığıyla el işi alabilirsiniz buradan. Fiyatları büyük ihtimalle birazcık pahalı olacaktır. Ama el emeği göz nuru sonuçta. Baksana da şunlara. Hola, buenas. Esta máquina or... Ah, okay. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo? Una semana. Una semana. Exacto. ¿Esta? Or Exacto. una semana. Exacto. No, el traje. La blusa unos 2 días. 2 días. 2 días. Ajá. Ah, ok. Sí. Solo una semana. Exacto, el traje. ¿En esta o esta? En cambio esta es por 2 días. 2 días. Ajá, la faja. Muy fácil. Muy fácil. Ah, no máquina. No máquina. Okay. No máquina. Sonra da ne kadar detaylı işlemişler yani, sık sık. Gracias amigo. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo? El traje sale en 800. 800. 800 quetzales. Gracias amigo. De nada, amigo. Muchas gracias. Pahalı ya, görüyorsunuz değil mi? Ama doğal yani, el işlemesi sonuçta. Hola, buenas. Bu kısımda yemek pişiriyorlar, burada da bulaşıkları yıkıyorlar. Ne yapıyorsun lan?
kaldım burada. Disculpa. Pardon. Hola, buenas. Disculpa. Afiyet olsun birader. Çocuk. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien. Çok güzel görünüyor vallahi, rengarenk. Bak kuşak satıyor. Él se llama Ángel. A- Ángel. Angel. Hola. Burak. Burak. Burak, mucho ¿Dónde? gusto. Turquía. Turquía. Sí. Oh. Él se llama Denilson. Denilson. Sí. Angel Denilson. Sí. Él se llama José. Jose. Sí. Utanıyor. Él se llama. ¿Cuánto cuesta? Es ropa. No, sí, porque sí. ¿Cuánto? 2500. 2500. Oh oh oh. 2500. Nasıl bir para ya? Gracias amigo. Ciao. Gracias. Şöyle bir restorana geldim şimdi. Bayağı kalabalıktı burası. Dedim bu kadar insan varsa demek ki güzel yemek yapıyorlar. Bir de yerliler, sadece turistler dedi, o yüzden geldim yemek yemeye. Şu tabak 40 quetzal. Böyle koca bir parça kızarmış tavuğum var. Salatam var. Gracias. Tortillam var. Jamaica dedikleri bu yerel içecekleri var Guatemala'ların. Patates var, pilav var, bir de böyle sos koydular. Gayet güzel. Saatlerdir dolaşıyorum. Çok da erken kalktım, o yüzden kahvaltı da yapmadım. Birazcık acıktım. Dedim sağlam bir şey yiyeyim, tam yiyeyim. Daha gezmeye devam edeceğim çünkü. O yüzden bol bol yiyelim, karnımızı doyuralım. Burası da bit pazarı kısmı sanırım. Kullanılmış eşyalar, hırdavat vesaire. Onları satıyorlar. Ya şunlar çok tatlı ya. Annesinin arkasında bohçaya sarılı bebeler. Acayip sevimliler ya. Dice el quetzal de Guatemala. El quetzal. El quetzal y esta es la montaña. Esta La montaña. montaña. Esta es la estrella. La estrella. Estrella. Ah, estrella. Sí, estrella. Y este es el maíz. Maíz. Blanco y amarillo. Ajá. Sí. Tengo este es el. Bonito. Sí, ese es Mucho color. puro tejido. Hecho a mano. ¿Está tu trabajo? Sí. Ah. Puede ver a mí. Sí, este es mi trabajo. ¿Cuánto cuesta es? Este vale 200 quetzales. 200. Porque es igual el trabajo como Ah. este. Puro hecho a manos, mire. ¿Está quiche o Sí, está quiche. solo mayan? Maya, es la maya. Ahí está el símbolo maya, tortuga. Ah, símbolo maya. Sí, ahí está el tical, Ujú, petén. Aquí está el quetzal. uhu. Vamos a ver, Ha no puedo gayret dayı mucho, pero ahí çıkacak está. ses. Çıkmadı. Sí, tiene su modo, Çıkmadı. tiene su Olsun. modo. Olsun dayı. Este es palo de lluvia. Ha. Está todo Sí. instrumental Sí. quiche. Bunlar Çiçe halkının Çiçe. kullandığı enstrümanlarmış. Tabii birazcık böyle süslü püslü yapmışlar, boyamışlar. Şu Maya figürüymüş. Burada da tikal var. Gayet renkli, güzel. Hay varias figuras. Mucho figuros. Aquí hay otros, trae. Burada da böyle küçük çantalar var. Ama bu güzel, tam sigaralık bak bu.
Sigaranı buraya koyuyorsun. Ha, burada da çakmağını koyuyorsun. Kaybetmiyorsun. Ama sigara kullanmayın. Zararlı ya. Ciğerinize yazık. Burada böyle ufak bir not defteri var. Muchas gracias, señor. Buen día. Hola. Gracias, señora. Kilisenin orada bir ablayla tanışmıştım. O ablayı tekrardan gördüm. Şey satıyordu. Adını söyle. Kendi ördüğünü düşündüğüm işte masa örtüleri satıyordu. Gayet de güzel. Hepsi el işlemesi. Yani el emeği göz nuru deriz. Çok güzel masa örtüleri satıyordu. Dedim ki abla hani şu an dedim video çekiyorum. Biraz dedim video çekeyim, gezeyim, dolanayım. Sonra dedim söz dedim bakacağım senden. Alırsam dedim senden alacağım. Böyle birazcık dolandım, video çektim, yürüdüm, fotoğraf çektim. Sonra kilisenin oraya döndüm, o ablayı buldum. Ablayla karşılaştık. Daha sonrasında dedim abla şimdi dedim bakabilirim istiyorsan. O da gösterdi bana işte. Bir tanesini çok beğendim. O mavi olanı çok beğendim. Mavi bir tane masa örtüsü vardı. 200 ketselden başladık pazarlığa. Dedim abla bak benim çok param yok. Biliyorum bu el emeği. Almak istiyorum, destek olmak istiyorum ama dedim çok param yok. Hani 100 ketsel dedim verebilirim en fazla. Hani olursa senin için bir tanesi en ufağını ver bana alayım yani. Abla da dedi ki bunu hani el emeği doğal olarak kadın haklı olarak şey yaptı yani bu el emeği. Dedi biraz daha çıkabilir misin? 150 ketsel dedi. Daha sonrasında 125 ketsele. Ben yanlış yere girdim şu an. Adamın işini engelledik. Hayda. Amigo. Hoppa. Şuradan atlayalım. Ulan bir geçeydim ya. Ne diyordum? 125 ketsele anlaştık ablayla. Abla da mutlu ayrıldı. Ben de mutlu ayrıldım. Güzel bir masa örtüm olmuş oldu. Hakikaten güzel bir tane seçtiğimi düşünüyorum açıkçası. Rengi falan çok güzeldi. İşlemeleri çok güzeldi. Gerçi hepsi güzel de ben en çok onu beğendim. İyi oldu ya. Ablaya da destek olmuş oldum. Destek olmuş oldum dememin sebebi de şu, onu da açıklayayım. Mesela gelip bu tarz yerlerden de alışveriş yapabilirdim. Ama şimdi çevre kasabalardan, köylerden buraya insanlar geliyor, kendi ürünlerini satıyor demiştim ya. İşte bazı insanlar böyle yer kiralayamıyorlar ya da işte böyle yerleri yok. Belki kiralamıyorlardır, kendilerinin sistemi bilmiyorum. Kendi ellerinde dolaştırıp ürünlerini satmaya çalışıyorlar. Ben genelde o insanlardan almaya çalışıyorum. Çünkü birkaç kere böyle köy ziyaretimde konuştuğumda insanlarla şey demişlerdi. Hani biz pazarlara gidiyoruz, kendimiz elle satıyoruz ya da yere tezgah açıyoruz. Öyle hani bir dükkanımız, bir sabit yerimiz yok demişlerdi. O günden beri böyle ablalardan, abilerden seyyar diyebilirim aslında. Alışverişimi yapmaya çalışıyorum. Yine kilisenin oraya çıktım. Şöyle O çizdim. Pazar bu arada hakikaten büyük. Gerçekten büyük. Ulan şunlar çok ilginç ya. Keşke şunlardan da alabilsem aslında. İç kısımlara girince İzmir Kemeraltı gibi o kadar karmaşık ki. Yani bu abi hala yatıyor burada ya. Sabah geldiğinde de buradaydı. Hala yerde yatıyor. İnşallah ölmemiştir ha. Ulan gözler gitmiş. Señora gitmiş. ¿No? Amigo, está. Señor. Uyuyor mu? No, alkol. Alkolden tamam. No. Gracias. Dayı orada. İyi yaşıyormuş, hareket etti, tamam. Yaşıyormuş, tamam, hareket etti. Oğlum kaç saat oldu ben geleli buraya. Adam hala aynı pozisyonda yatıyor. Avrupalı ya da Amerikalı ya da Kanadalı gruplar geziyor. Tenemos calidad de cincho, mi amigo. Adelante. Gracias, señor. Yo tengo uno. Está. ¿Tienes uno? Sí, solo último dinero. Gracias, señor. Bueno, cuídese mucho. Ne diyordum? Ulan adamı görünce öldü zannettim bir daha. Bayağı saat geçti bu arada. Bak samimi söylüyorum ya, adamı ben şaşırdım yerde görünce. Ulan neyse, gözünü açtığını, kıpırdadığını gördük, iyi. Burada da bak çeşit çeşit mısırlar var. Burada daha fazla var ya. Bir önceki tezgahtan. Yine videonun bir kısmında böyle mısırları göstermiştim sizlere. Böyle gidelim bu sefer. Ne diyordum, unuttum. Ne haber?
Çok sevimli ya. Pazar büyük. Pazar büyük. İç kısımlara girince İzmir Kemeraltı gibi yani bayağı bir karmaşıklaşıyor. Hola, buenas. Gracias. Bayağı bir kısmını dolaştım. Ama dönüp dolaşıp aynı yerlere geldiğimde oldu tabii. Çünkü karma gidiyorum yani. Yolum nereye çıkarsa oraya gidiyorum kafama göre. En güzeli de o zaten. Seyahat ederken böyle yerlerde kafana göre takılacaksın. Hola señora. Hola. ¿Cuánto cuesta uno? Dos quetzal. Uno por favor. Bizim gevreğe benzeyen bir şey gördüm de. Çıtır gevrek diyebilirim, üstünde azıcık susam var. ¿Está dulce? Sí, es dulce. Okay. Gracias. ¿Cómo se llama? Rosca. 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 Sí. ¿Esta tradicional quiche? Sí. Quiche conmigo. Okay. Gracias. Vaya. Şöyle bir Rosca isminde bir quiche tatlısı deneyeceğim şimdi. Pekmezli galeta ya bu. Acaba biraz daha mı farklı bir şeydir diye düşündüm de. Pekmezli galeta. Uzaktan gördüğümde dedim ki bunların da gevreği var kesin. Gevrektir diye gittim. Galeta çıktı. Hola. Yalnız acayip taze ve çıtır çıtır. Çok hoşuma gitti. Hola. Burada da şu tatavla yemek yemek için bekliyorlar. Pazarın sonuna geldik galiba. Ulan tuk çarpacaktı bir de. Şurada şöyle kapı gibi bir yer var. Şehrin girişini temsil ediyor olsa gerek. Bu arada Çiçil Casterango ismi Çiçe dilinden geliyor. Çiçelerin yaşadığı yer anlamına geliyormuş. Çiçe ismi de çok ağaç anlamına geliyormuş kendi dillerinde. Demek ki bu insanlar zamanında yeşilliğin, ormanın, doğanın içerisinde yaşıyormuş ki hala aslında öyle yaşıyorlar. O yüzden böyle bir isim koymuşlar kendilerine. Yukarı nasıl çıkacağız? Çıkış yok yukarı. Neyse böyle bir kapı ya. Çok da bir numarası yok. Ha buradaymış ya. Ulan gözüm görmüyor, resmen merdivenleri görmemişiz. Şu ana kadar halkları ziyaret ettiğimde en sıcakkanlılar Kapçıkeller olarak geldi bana. Gerçi hepsi sıcakkanlı ama hani kamerayla yanlarına gittiğimde Kapçıkel halkı biraz daha böyle sıcak karşıladı beni. Onun da sebebi köye gittiğim için, yani bayağı ufak bir yere, yerleşim yerine gittiğim için ve tarla gezdiğim için olsa gerek. Sonra Tuzluhiller de aynı şekilde bayağı güzel karşıladılar. Ben burası biraz daha rahat olur video çekimi için diye düşünüyordum ama birazcık zorluk çıkardılar bana video çekiminde. Yani şöyle konuşma esnasında, diyalog esnasında onları çekmek istiyorum. Yaptığı, sattığı şeyleri çekip sohbet etmek istiyorum ama kabul etmiyorlar. Yüksek paralar istiyorlar. Zorluk dediğim de bu arada yani. Öyle insanları gömmeyeyim de zorluk dediğim bu. Ben çünkü burası turistik olduğu için daha rahat böyle insanlarla diyaloğa girerim. İşte kıyafetlerin, yaşamlarını, sattığı şeyleri çok rahatlıkla gösterir. Onlara sorular sorarım diye düşünüyordum ama olmadı. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Esta video. Hola, Hola. ¿Cómo se llamas? Jefferson. Jefferson. Burak. Jonathan. Mucho gusto. Jefferson o Jonathan? Jefferson, Jonathan. Jefferson Dos Jonathan. nombres, Ah, dos nombres. Ok. Jefferson Jonathan. Sí. Está mucho. Señora, ¿Cómo se llama? Burak. Burak. Mi nombre es Burak. Burak. Sí. Está nombre turco. Ah, Turquía. Sí, Turquía. ¿Está tu trabajo? Okay. ¿Cuánto cuesta patato? 5 5 por kilo? de libra. Libra, ah, medio kilo. Hola.
Gracias, señor. ¿Cómo se llamas? ¿Ah? ¿Cómo se llamas? Gaspar. Despar. Mucho gusto. Ciao. Tatlı sıcakkanlı insanlar her yerde var. Onlara denk geldik mi neşemiz yerinde. Kız burnunu mu karıştırıyorsun? At ağzına sümüğü. Hola. Kovalamaca oynuyorlardı burada. Nasıl koşturuyorlar birbirlerinin peşinden. Çocuklar her zaman çocuk. Değişmiyor. Dostlar bu videoluk benden bu kadar. Umarım keyif aldınız. Elimden geldiğince çiçelerle ilgili öğrendiklerimi aktarmaya çalıştım. Pazarı da göstermeye çalıştım. Guatemala'nın en meşhur pazarındaydık. Orta Amerika'nın en büyük ve en renkli pazarındaydık. Umarım keyif aldığınızı söylediğim gibi. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Artık biraz başım ağrımaya başladı. Beynim durdu, çok konuşamıyorum. O yüzden videoyu uzatmanın da bir manası yok bence. Tadında bırakalım. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın.